Kankalarım, aylardır bu anı bekliyorum artık. 250 bin aboneye de gelmişken gururla belki de hayatımın ilk girişimi olan böyle dünyaya açıldığım projemi sizlere açıklıyorum. Özellikle YouTube'a falan iş yapan insanları daha çok şok edeceğim. Çünkü sadece bir tane elementi için bu şekilde bir After Effects projesi olan, hazırlama süreci inanılmaz uzun süren bu projenin içerisinde az önce gördüğünüz proje gibi hazırlanan 1000 tane element var. Edit ve animasyon konusunda sizleri 5-10 kat hızlandıracak ve böyle çok daha kaliteli videolar hazırlayabileceğiniz dünya çapında bir paket hazırladık. Hatta şöyle bir krallık yapacağım. Eğer aşağıda bir like tuşu var, o like tuşuna basarsan bu videonun like sayısı 20.000'i geçtiği anda bu paketin ücretsiz versiyonunu da kodlamaya başlayacağız. Çünkü gerçekten böyle bir şey hazırlamak aylar alıyor kankalar. Eğer o like butonunu 20.000 yaparsanız abi size ücretsiz indirebileceğiniz bir halinde tasarlayacağız, paylaşacağız. Açıkçası bu projeye girerken amacım hiçbir zaman Türkiye olmadı. Tamamen dünya üzerinde böyle 10 binlerce kullanıcısı olsun, çok fazla insan satın alsın ve sadece Türkiye'ye odaklı kalmayalım diye çıktım. Pankram Library dünyanın en iyisi, böyle bir şarkı mı yapsak lan acaba, Jingle gibi. Neyse kankalar, çok uzatmayacağım. Hayatımın projesini sizlere anlatmaya başlıyorum. Öncelikle bu paketi kimler satın almalı? Özellikle paketteki elementleri gördüğünüzde anlayacaksınız. Aslında sosyal medyaya iş yapanların eli ayağı olacak. YouTuber'sanız, YouTuber'lara edit yapıyorsanız, yani özellikle bu işten para kazanıyorsanız, yani keyfi bir satın alımdan bahsetmiyorum. Bu işten para kazanan her insana edit ve animasyon konusunda çok fazla avantaj sağlayacak. After Effects denen programa elinizi sürmeden Premiere içerisinde çok güzel animasyonlar, geçiş efektleri, video klip efektleri, abi aklına gelebileceğin her şey var. Bunları tamamıyla kullanabileceksin. Spankram Library. Çok fazla sorulacak, programın lisanslı olması zorunlu mu? Tabii ki süper bir ekonomide sayılmayız. Adobe'yi de her zaman lisanslı kullanmanızı öneririm. Programlarınızı lisanslı kullanın ama paketimizde işte sadece lisanslı Adobe'de çalışır diye bir şey yok. Orijinal olmayan programlarda da çalışıyor. Yani lisans olayına karışmıyor. O sizin bileceğiniz. Şimdi kankalar, bu videoyu erken izlediyseniz en azından avantajınız olacaktır. Paketi 1000 elementle çıkarıyoruz. Siz bir kere ödeme yapacaksınız. Bak, aylık veya yıllık bize para vermeyeceksin. Gireceksin siteye, satın alacaksın. 1000 elementle halini en uygun fiyatıyla yayınlayacağız. Sonra her güncelleme yaptığımızda fiyatı biraz artıracağız. Hatta 2-3 ayda da 500 yeni element güncellemesi yapmayı planlıyoruz. Her güncellemede fiyatı artıracağız ama sen ne zaman aldıysan o fiyatta kalıyor. Bize güncellemede ekstra para vermene gerek yok. 1000 elementliyken ucuza aldın. Biz güncelledik 5000 elemente kadar gitti. Önemli değil. Sen para vermeyeceksin bize. Bir kere ödeyeceksin. Yine söylüyorum, bu işten para kazanıyorsanız bu paketi alacaksınız ve emin olun elinden gelen en uygun fiyatını yapmaya çalışıyorum. Çünkü eklenti ödemesi var. Aylık komisyonları var. Her paket satışımızda ödediğimiz vergi var. Teknik destek ekibi var. Hani eklentisinden insanına kadar ödediğimiz paralardan sonra kankalar, benim yapabileceğim en uygun fiyat bu. Bunu tek başıma hazırlamıyorum ve her yeni güncellemede maalesef zam yapmak zorunda kalacağız. O yüzden bu videoyu izleyip en erken alanlar aslında bayağı avantajlı durumda olacak. Ki zaten kullanmaya başladığınızda da anlayacaksınız. Efektleri arka arkaya koyun. Hepsini teker teker elinizle yapmaya çalışın. Bir yıldan fazla zamanınızı alır kankalar. O kadar dolu. Hedef 2023. Spankram Library. Pakette sorun yaşadınız diyelim, işte geçiş efekti hatası, yazı hatası, işte bir şeyler yaşadınız. Siz hemen paketin içerisinde hemen bir iletişim bilgisi gelecek. Onun dışında siteden de iletişime geçebileceksiniz. Yani bir teknik destek tarafı da sağlayacağız. Umarım çoğunuz bu paketi sorunsuz biçimde kullanacaksınız. Tabi birazdan kurulumunu anlatacağım. O şekilde temiz kurulum yaparsanız. Paketin içerisinde çalıştığı Atomix eklentisi bozuksa eğer, orada da help'e tıklayın. Zaten sitedeki onlar da sizin sorununuzu çözecek. Zaten paketten bağımsız yakında canlı yayınlar yapmak istiyorum böyle. Orada da boşluğumuz olduğunda sorunlarınızı çözmeye çalışırız. Açıkçası kankiler, hiçbir sorun yaşamayacağınızdan ben eminim. Yine siz yaşadığınız problemler olur, işte istekleriniz olur. Bu videonun altına gelip yorum olarak yazabilirsiniz ileride. Şimdi bilgisayara geçelim. Paket nasıl kurulur, nasıl kullanılır, içerisinde neler var göstermiş olayım kankalar. Ha bir de şunu söyleyeyim. Siteye girdiğinizde satın alırken böyle lisans farkları göreceksiniz. Personal, yani standart lisans sizin işinizi çözüyor. Commercial lisans dediğimizin farkı şu abi, ticariler veya işte ekipler için. Bir şirketseniz, bu işin tekrardan satışını yapacaksanız, işte şirket paketimdeki içeriği tekrardan satışa çıkarıp ve onun üzerinden para kazanırsa bunun için commercial lisans satın alması gerekiyor gibi bir şey. Ama genel olarak çoğunuz personal lisansı alsanız yeterli. YouTuber'lar edit yapıyorsanız, YouTube'a içerik üretiyorsanız, Instagram için kullanıyorsanız personal lisans sizin için yeterli olacaktır. Yalandan şimdi sizden daha fazla para istemeyeyim. Bunlar çoğunuz için yeterli. İmdadınıza Spankram Library yetişti. Şimdi kankalar, Premiere için bütün paketler aynı eklentide çalışıyor. Bu ücretsiz indirip kurabileceğiniz Atomix ile çalışacak. Yani
Tıklıyorsunuz buradan, ilk önce Atomix'i indiriyorsunuz. Sonra How to install the extension diye bir tuş var burada. Buna da tıkladığınızda Google'a yazıp da gidebileceğiniz ZXP installer'a gönderiyor. Bunu da kuruyorsunuz. Sonra Atomix'i indirince klasörün içinde AtomX diye zaten bir dosya olacak. Onu da çekip ZXP installer'a bırakıyorsunuz ve Atomix'i tek tuşla yükleyebilirsiniz. Artık programlarınızda Atomix var. Premiere 2022 çalıştırıyorum. Zaten 21, 22, 23 hepsinde çalışıyor. Çoğunuzda 2022 yüklü olduğu için 2022'den ilerleyelim. Sonra Premiere açık. Hemen Windows'dan Extension'a geldiğinizde zaten burada Atomix'i göreceksiniz. Atomix'i açtınız ve burada diyor ki ilk paketini yükle. Hemen Install the new package diyorsunuz ve zaten bizden indirme linkini aldınız. Paketi indirdiniz. Elinizde de artık bir kod var. Çünkü siz bu paketi satın aldınız. Artık sizin. Install the first package'a tıklıyorsunuz. Burada Spangram Library'nin dosyasını seçiyorsunuz. O diğer klasörleri halledecek zaten. Tıkladınız, paketi yüklediniz. Diyor mailin ne? Satın alma kodun ne? Burada mailimi yazdım. Purchase kod, yani satın alma kodunu yazdım ve aktive et dedim. Hemen diyor ki nasıl yükleyeyim diyor. Dosyaları bilgisayarına kopyalayayım mı yoksa senin indirdiğin yerden çekeyim mi? Ben diyorum ki dosyaları Premiere'in içerisine kopyala. Ben klasörü silerim, bilerim, başına bir iş gelir. Sen kopyala diyorum ve continue dedim. Böyle aşağı yukarı 10 saniye 15 saniye geçmeden paketi artık ömür boyu kullanıma kadar kuruyor. Yani ömür boyu kullanabiliyorsun. Aha da paketimiz yüklendi. 10 saniye falan sürdü. Hemen burada görüyorsunuz. Spangram Library 1000 element diye, zaten bunu istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz böyle. Ve paketimiz kuruldu. Burada Spangram Library by Spangram diyor. O da benim Instagram, TikTok, YouTube ismim. Burada da 1000'den fazla element diyor. Şimdi içerisinde neler var hızlıca bakalım, zaten detaylı da bakacağız. Geçiş efektleri var. Bütün geçiş efektlerinin tarzı farklı. Basic'ler, işte optikler, directional'lar, İşte hitler, yani vuruşlu geçiş efektlerimiz var. Power zoom'lar yaptık kankalar. Ve üzerine en sevdiğim pan tarafı var. Bunu kendim zaten çokça kez kullanıyorum. Sonra işte rol animasyonlarımız var. Kayarak geçiyor. Glitch efektlerimiz var. Rap kliplerinde falan çok fazla kullanacağız. VHS, işte Bad TV karışık ilerliyorum. Yani 264 sadece giriş seviyesi için geçiş efektimiz var. Sonra titles'lar var. Titles'lar yazı animasyonları. Üzerine geldiğinde nasıl bir yazı animasyonu olduğunu göreceksin. Paketin içerisinde paketteki kullandığımız fontları indirebilirsin. O zaman bu fontlarla çalışır direkt. Hangi fontu nereden indireceğini de link paketin içerisinde bulacaksın. O TXT dosyasına gidip bütün fontları teker teker indirip kurabilirsin. Bu şekilde de fontlarda da sıkıntı yaşamazsın. Aynı burada gördüğüm fontlarla çalışır. Farklı yazı efektleri var. Kinetik tarafı var. Kinetik tipografi yapmak için bu şekilde. Tabii ki dediğim gibi globalde satmak istediğimiz için bütün kelimeleri İngilizce kullandık ama bakınca burada mesela Spangram tipografi falan görebilirsiniz. Arada böyle ufak tefek işte Designed by Spangram muhabbetleri ekledim. İsmimi görebilirsiniz böyle sık sık. Sonra kankalar bold tarafı var. Burası biraz daha trap tarafı. Açıkçası burayı daha fazla böyle kalabalık yapmak istiyoruz. Güncellemelerde buralara da yoğunluk vereceğiz. Bu şekilde yazı efektleri geliyor. Nasıl kullanıldığını göstereceğim. Lover Thirds animasyonları var. Bu Lover Thirds animasyonlarını biraz daha böyle konuğunuz varsa, YouTuber'sanız vesaire bir konuyla alakalı bir şey yazacaksanız burada bilgilendirici yazılar yazabilirsiniz. Çok farklı tarzlarda tamamen düzenlenebilir. Rengini, yazısını, tipini, her şeyini değiştirebileceğiniz şekilde, Premiere'den çıkmadan değiştirebileceğiniz şekilde ayarladık. Bunları da aynı şekilde sol ve sağ olarak da ayarladık kankalar. Callout'lar belli bir bölgeyi gösterirken, yani bir konum işaretliyorsunuz, bir ürün işaretliyorsunuz veya birini işaretliyorsunuz. Onları paket içerisinde görebilirsiniz bu şekilde. Sonra aynı şekilde sağ callout'lar ve center callout'lar olarak ayarladık. Center'da çok az var ama yine buraya da güncellemede yenileri gelecektir. Kompleks callout'lar var. Burası biraz daha farklı animasyonlu, daha minimal değil de daha böyle efektli callout'lar burada da görebilirsiniz kankalar. Daha tekno, yine sol, sağ ve orta olarak ayarladık bu yazı efektlerini de. Location var. Bak burası çok önemli çünkü zaten Kars göreceksiniz memleketim olduğu için. Burada da lokasyon animasyonları ekledik. Burada fotoğraflı lokasyon animasyonu da var. Fotoğrafı da değişebiliyorsunuz. Hiçbir sorun yok. Sağ taraflı olanlar ve center olanları da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Tipografiler daha kompleks animasyonlar. Yani üzerine geldiğinde ilk önce fotoğrafı değişiyorsun veya buraya bir video ekleyebilirsin. Video oynayabilir. Üzerinde de yazılar yazıyor. Farklı animasyonlar var. Bunları tek tıkla Premiere'den çıkmadan, hiç başka bir programa bulaşmadan bunları kullanabileceksin kankam. Yine Hello World animasyonu falan da ekledik. Social medya.
en çok sevilecek yerlerden biri olabilir bu social medya. Çünkü bildiğin abone ol animasyonları, profil resmi ekleyeceğiniz, isminizi yazabileceğiniz farklı YouTube animasyonları burada yapabilirsiniz. YouTube olarak ayırdık zaten bunları. Sonra Universal'lar var. Bu Universal'da tamamen işte like, işte linke tıkla vesaire muhabbeti. Burada fotoğraf, tüm sosyal medya hesaplarında kullanacağınız, keza isminizi yazıp her şeyi, istediğiniz şeyleri yazabildiğiniz, aynı şekilde burada farklı animasyonlar görebildiğiniz seçenekler mevcut. Switch'te aynı şekilde Switch böyle abone oldun 350k oldu. Burada yazıları falan değiştirebiliyorsunuz. YouTube için ayrı bir bölüm var, tekrardan aşağıdan çıkan yazı animasyonları, yorum animasyonları, like animasyonları, abone ol, biraz daha böyle tıklayıp üzerinden hem 100k çıkan hem böyle beğeni tuşu çıkan farklı animasyonlar var. Instagram animasyonları var. Like, işte yukarı kaydır var. Artık bu yukarı kaydırın pek bir anlamı kalmadı ama farklı şekillerde kullanırsınız diye bu like animasyonlarını ekledik. Tabi ileride yukarı kaydırdan ziyade daha yenilikçi şeyler de ekleyeceğiz. Yeni bildirim animasyonları, işte çıkartmalar, bugün nasıl hissediyorsun falan, anketler. Burada her şey var. Burada fotoğrafınızı gönderi halinde ekleyeceğiniz bir animasyon var. Gönderi olarak çıkıyor. Sonra Lovertord'lar var yine bu şekilde. Burada da tip 1, tip 2, tip 3 olarak burada sosyal medya animasyonlarını görebilirsiniz kankalar. Şimdi interface element dediğimizde mesaj, işte mesaj geldi, WhatsApp'tan mesaj geldi, işte farklı WhatsApp animasyonları, Facebook'tan geldi, YouTube bildirimi, Instagram bildirimi olarak görebilirsiniz. Butonlar var. İşte burada da Apple Pay'inden işte yeni video geldi, işte video izlendi. Bak bunların hepsini yazabilirsiniz. Burada on off switch'leri de aynı şekil var. Update edildi. İşte ne bileyim şu an satın al gibi animasyonlar koyabilirsiniz. Aynı şekilde ikonları da o şekilde ayarladık. Şarj ikonu bile koyduk aslında bildirimden ziyade. Sonra mesaj animasyonları var. Aynı şekilde ufak tefek normal yazıyordan gelen mesaj animasyonları, normal mesaj animasyonları sol ve sağ olarak. Bir de sesli mesaj animasyonları var. Tıklıyorsun. Sesli mesaj. Üzerinde profil resmi, ismi, işte kaç saniye olduğunu değiştirebilirsin bu animasyonun. Yine solsa ve medya mesajları var. Mesela ben bir fotoğraf gönderdim gibi. Onu YouTube videosunda işte bir arkadaşım bana fotoğraf göndermişti deyince oradan blink diye böyle fotoğrafımızı çıkarabileceğiniz animasyonlar koyduk. Burada aynı şekilde bak video oynuyor paketin içerisinde. Sonra bu da sol ve sağ olarak ayarlayabiliyorsunuz. Infografikler en çok uğraştırıcı kısım. Çünkü bu infografikler tamamen ağır bir After Effects projesi içeriyor. Bunların her birinin yapımında böyle 150-200 tane After Effects katmanı var. Yani bu hem bilgisayarınızı, tabii ki Premiere'de de bilgisayarınız çok iyi değilse bir tık kasabilir çünkü altında çok ağır bir proje var, ama bir o kadar da Premiere'de yapamayacağınız animasyonları yapar. Mesela Spangram infografik yazmışım. İşte şirketinizin verilerini girebilirsiniz. İşte Ocak'ta bu kadar izlendim veya bu kadar kar yaptım. Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da gibi artış azalış vertical barlar olarak, mesela bu şekilde vertical barlar olarak veya horizontal barlar olarak görebilirsiniz. Burada da yine anket sonuçlarını koyabilirsiniz. İşte YouTube videonuzda bir anket yaptınız ve bunun sonuçlarını bu şekilde koyabilirsiniz. Yine text animasyonları, standart yazı animasyonları da ekledik. Bunları da kullanabilirsiniz. Elastik yazı animasyonları var. Burada da glitch yazı animasyonları var. Ben bu glitch yazı animasyonlarını açıkçası çok seviyorum kankiler. Diğer minimallerden çok bunları daha çok seviyorum. Direkt yazınızı değiştirip kullanabileceksiniz. Efektler, video klip montajlarken çok işinize yarayacak efektler düşünün. Mesela VHS bölümü biraz daha kalabalık. Bir rap klibi montajlıyorsunuz veya YouTube videosunda kullanmak istediğiniz, hemen üzerine 2 kere tıklıyorsunuz. VHS efekti bütün katmanlarını açıyor, her şeyini ayarlıyor, sana veriyor. Bu tek bir tuşla yapabileceğiniz efektler. Sonra glitch efekti var aynı şekilde. Videolarda kullanabileceğin glitch efektleri birazdan göreceğiz. Bokeh efektleri burada görebilirsin. Bokeh efekti de aslında light leaks olarak da geçer. Böyle ekranınıza gelen yansıma efektleri. Bunu bu şekilde böyle daha işte wedding, yani evlilik videolarında falan çok fazla kullanırsınız diye tahmin ediyorum. Burada dust stretch'ler var. Bunları overlay olarak kullanıyorsunuz. Yani dust'ı attınız. Orada overlay olarak nasıl kullanmak isterseniz, bir arka plan olur, bir efekt olur. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. VHS overlay'leri de aynı şekilde ekledik. Normal videonuzda efekt olarak kullanmak isterseniz Gran animasyonları. Bu Gran animasyonlarını da aynı şekilde kullanacağız. İçerisinde 200'e yakında ses efekti var. Üzerine gelip dinleyebiliyorsunuz. Bunun içerisinde swoosh'lar, yani geçiş efekti sesleri, glitch'ler, glitch ses efektleri, farenizi getirseniz yeter, o çalıyor. Dıdıdıdıdıt diye değil aslında, bu blink. Blink diye bir ses, o sürekli başa sarıyor. Bildirim sesleri, HUD interface'ler,
Burada farklı farklı ses efektlerini zaten görüyorsunuz. İstediğiniz ses efektinin üzerine 2 kere tıklayıp kullanabilirsiniz. Şimdi efektlerin kullanımına geçelim. İlk giriş halinde 264 tane geçiş efekti var ve bunların hepsi sesli. Burada power zoom var. Bir sürü geçiş efekti, pan, ne kadar kusursuz çalıştığını göstermek için de ilk önce normal videolarla, sonra da dikey videolarla bir proje açacağım. Şimdi ilk önce geçiş efektlerini kullanmak için normal Atomix'tesiniz. Bakın bu şekilde. Hangi geçiş efektini kullanmak istiyorsunuz? Mesela buradaki Basic'te çok güzel bir geçiş efekti beğendiniz. Üzerine 2 kere tıkladınız. Paket sizin için ne yaptı kankalar? Yaklaşıyorsunuz. En üstte geçiş efektleriyle alakalı efektleri attı. Altına da ses efektini attı. Konuşamadım, ses efektini. İzliyorsunuz mesela. Burada da warp, mesela down'u seçtik. 2 kere üstüne tıkladık. Gördünüz mü? Burada da başka bir geçiş efekti. Bir diğerine gittiniz. Burada da aşağı geldiniz. VHS efektini çok sevdiniz. Üzerine 2 kere tıkladınız. Bakın sizin için çok hızlı, hiç donmadan, kasmadan zibilyon tane görüntü efekti, bir tane de ses efektiyle geliyor. Bu kadar. Yani bunun için uğraşmana gerek yok. Aslında üzerine tıkladığında bir efektin üzerinde kaç tane efekt olduğunu, noise'in üzerinde işte emboss efekti, diğerinde wavewarp, procamp, bir tane glitch overlay, bir sürü efektle aslında senin geçiş efektini hazırladık. Bunun hazırlaması çok uzun sürmüş olabilir ama sen kankim bir kere tıklıyorsun, artık o paket senin için istediğin her şeyi yapıyor. Dediğim gibi geçiş efektlerini kullanmak bu kadar kolay. Veya geldin mesela başka bir geçiş efekti beğendin, bunu beğendin. Sen bunu normal çekip ikinci videonun başlangıcına bırakırsan o senin için ayarlayacak ve o araya geçiş efektini atacak. Yani kusursuz çalışan bir efekt. Bu kadar. Hadi gidelim bir de dikey videolarda deneyelim dediniz mesela. Dediniz hadi yatayda çalışıyor. Dikey videolar yapacağım ben. Onda nasıl çalışacak? Sonra dedin ki abi burada yatay bir geçiş efekti var veya bu. Bunu mesela ben dikeyde kullanabilir miyim? Bu yatay çekiyorsun, bırakıyorsun. Üzerine 2 kere de tıklayabilirsin arasına gelip, ama buraya bırakman yeterli. Zaten videoyu başlattığında o ses efektiyle birlikte geçiş efektinde uygulandığını göreceksin kanka. Dikeyde de aynı şekilde çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Yazı animasyonu kullanmak istediniz. Mesela Creative Titles 25. Üzerine 2 kere tıkladınız. Creative Titles 25 direkt geldi. Bak gördün mü? Direkt yazı efektimiz geldi. Atomix'in üzerindeki Customizer'ı kullanabilirsin. Edit text yazıyorsun mesela. Ne yazmak istersin? Bu paket müthiş yaz. Bak gördün mü? Bu paket müthiş diye bir animasyon yaptı. Başka bir yazı efekti daha da ekleyelim. Yatay videom için şunu kullanmak istedim mesela. Üzerine 2 kere tıkladım, direkt geldi zaten. Bak böyle. Bunu Windows'dan Essentials Graphics'i açarak direkt buradan düzenleyebilirsin istersen. Mesela bir söz yazalım. Dünyanın en iyi öten kuşunu kimse duymadıysa dedik. Alta da o kuş ötmemiştir yazdık ve Graphics Pack'e de mesela kim söylemiş olsun, atıyorum Hazreti Mevlana dedik. Yazılarımızı buradan Bebas Nöy Pro, bunu da Bold yaptım. Bak bu şekilde bir yazı yazdık. Sonra mesela Line Control diye bir şey var. Buradaki çizgilerin kalınlığını, uzunluğunu ayarlayabilirsin. Bu şekilde ayarladım mesela. Yazıyı biraz aşağı aldın ve line color'ı atıyorum sadece çizgiyi kırmızı yapmak istedim. Bak kırmızı veya işte mor yapmak istedin. Mor. Başlatıyorsun. Dünyanın en iyi öten kuşunu kimse duymadıysa o kuş ötmemiştir Hazreti Mevla. Bak bu şekilde çok basit şekilde yazı animasyonu yapabilirsin. Sonra Bold'a geliyorsun mesela. Üzerine 2 kere tıkladım. Hemen tak diye geldi bak. Motion Graphic. 1 saniye. Motion Library diyor. Ben buraya Spankram yeni paket. Üzerine By Spankram diyorum. Onur Naci Öztürkler yazdı. Onur Naci Öztürkler yazdı. Altında içerisinde müthiş şeyler var. Çatır çatır oturuyor. Spankram yeni paket, bak bu şekilde bir animasyon çat diye geliyor. Bunu videolarında kullanabilirsin kankam. Lovertort animasyonları aynı şekilde yazının üzerine 2 kere tıkladığında geliyor ve burada yazıları değiştirebilirsin. Bütün line'ları falan her şeyini ayarlayabilirsin. Call out'lar var mesela. Mesela bu videonun üzerine geldik, bir tane call out atacağız. Mesela buna 2 kere tıkladım. Bir tane call out attım. Bak böyle. Quick Support diyor. Position'ını biraz aşağı çekeceğim. Biraz sağa çekeceğim. Quick Support yazısında Text Change diyorum. iPhone 14 Pro Max dedik mesela. Sanki 14 Pro Max kullanıyormuş gibi. Sonra Colors'a geliyoruz. Çizginin rengi ne olsun diyoruz. Mesela kırmızı olsun. Hemen çizgi çatırt diye kırmızı renk oldu. Zaten animasyonu da başlattığımızda kendi başına böyle bir çizgi 14 Pro Max geliyor. Sonra zaten point'in mesela nereye vuracağını ayarlayabilirsin. Sağ ayarladın. Veya işte kadının beresini ayarladın. Sonra 3. point'i de nereye ayarlamak istedim? Mesela burada dursun. Aşağı yukarı her şeyini ayarlayabilirsin. Call out'lar da bu şekilde çalışıyor. Aynı şekilde diğerleri de. Location'lar var mesela. Location'ı attın. Böyle bir lokasyon animasyonu geldi ve altta bir sürü bilgi var. Media Replacement'a geliyorsun. Burada Your Photo diyor. Buraya tıklıyorsun. Replace from Explorer. Buradan kendi fotoğrafımı koydum. Bak çatırt diye geldi. Küçültebilirim. Böyle fotoğrafımı koydum. Yazımı değiştirebilirim. Cars
Turkey yazdım. Bak Kars Turkey. Doğu Anadolu yazdım mesela. Hepsinin büyük olmamasını ayarladım. İtalik değil de işte regular olsun dedim. Bak böyle. Tipografileri aynı şekilde kullanmak istersem de hiçbir farkı yok. Normal 2 kere üstüne tıkladın sevdiğin bir tipografinin ve bu şekilde geldi. Videonun üzerine getiriyorsun. Bak bu şekilde üzerine ve saçma sapan şeyler yazalım. Arz, talep, ne bileyim denge. Sonra renge geliyoruz. Sarı yerine de mesela biraz daha mor yapmak istedim rengi. Hop mor yaptım. Sonra videomun üzerine bıraktım. Bu animasyon açılıyor. Arz, talep, denge, para. Böyle bir arka plan açılıyor ve bu şekilde bir animasyon yapıyor bize. Altında ne varsa onu etkiliyor. Fotoğraf eklemene de gerek yok. Sosyal medya tarafı da yine aynı şekilde. Animasyonu çektik attık ve böyle bir animasyon geliyor. Like yapıyor, işte abone ol diyor ve zili açıyor. Üzerine tıkladık abi. Onur Naci Öztürkler dedik. Text A diyor. Text A'yı biraz küçültüyorum. Sonra mark bırakmak istiyor musun? Doğrulama tiki bırakmak istemedim. Mesela bir fare gelip tıklıyor ya like'a. Onu o olsun ister misin diyor mesela. O eli kapatıp açabilirsin. Sonra diyor ki mesela bu tıkladıktan sonra böyle bir mavi bir halka açılıyor. Bu hangi renk olsun? Ben diyorum ki kırmızı olsun. O halkayı da kırmızı yaptık. Artık tuşa tıklayınca kırmızı animasyon çıktı. Sonra bizden fotoğraf istiyor aynı şekilde. Geliyoruz Replace'e. Fotoğrafımızı yerleştirdik ve bu şekilde bakın animasyon oldu. Sonra gelip buradaki yazıları da aynı şekilde değiştirebilirsiniz. Abone ol ve abone olundu yazdınız ve bu şekilde bakın düzenlediniz her şeyi. Bu şekilde, bu kadar basit. Sonra Universal'lar var. Aynı şekilde yine hiçbir farkı yok. Üzerine tıklıyorsunuz. Senden fotoğraf istiyor. Yükle dedin. Ve senin arka plan fotoğrafını yükledi. Buradaki animasyonları değiştiriyorsun. Switch tuşunu ekledin. Bak bu şekilde geliyor, artıyor. Diyorsun ki mesela 345K'ya gidiyor ya mesela. Bak bunu artırıp azaltabilirsin. 250K'ya gelsin. Benim 250.000 abonem var şu an. Başlatıyorum animasyonu. Geldi. Switch yaptı. 250.000 abone yaptı. Dediğim gibi içerisindeki like animasyonlarını aynı şekilde kullanabilirsiniz. İnterface'ler, fotoğraf yükle, yazıyı değiştir. Bunlar da yazıyı değiştir. İkonları kullanmak için direkt üzerine 2 kere tıkla zaten animasyon olarak geliyor. Bunu mesela scale'ını küçültüp sağ alta koyabilirsin. Böyle bir arama animasyonu. Büyüdü ve arama animasyonu yaptı. Burada da aynı şekilde fotoğraf yüklüyorsunuz. Üzerine 2 kere tıklayın. Medya mesaj diyor. Replace medya diyorsun. Videonu yükle. Bu videoyu yüklemek istiyorum mesela. Artık bu video görüntülü mesajımın içerisinde oynayan bir video var. Small photo diyor mesela. Small photo on off. Mesela fotoğrafı görmek istemedim. Sadece bunu sağ alta getirdim, yerleştirdim. Bak. Onur Naci Öztürkler'den bu animasyon geldi. Süper. Infografikleri mesela beğeniyorsun. Kullanmak istiyorsun. Mesela şu horizontal barları kullanmak istedim. Bu çok güzel bir anket. Ben bunun üzerine 2 kere tıklarım. Title diyor. Mesela taraftar sayısı dedik. Destekliyorsunuz. Bir anket yaptık mesela ve bunun altında text lines'lar var mesela. Burada Beşiktaş, Trabzonspor dedik mesela. 5 tane takımı ayarladık. Sonra gelip datalara tıkladığınızda yanlarında yüzde yazabiliyor. Eksi yazarsanız bakın hepsi eksi olur. Nokta yaparsanız hepsinde 35 nokta olur. Ama biz yüzde yapıyoruz. Yüzde kaç olduğunu yazacağız çünkü. Chart values diye bir şey var. Mesela diyor ki yüzde kaç. Mesela Beşiktaş %30. Galatasaray %30. Fenerbahçe %30. Trabzonspor ayıp oldu ama %10 dedik mesela. 30, 30, 30, 10. Ayarlamış olduk. Sonra diyor ki chart scale'ını büyüt, küçült. Tamam, bunu mesela biraz daha küçülttük. Bu şekilde ayarladık. Sonra settings dedik. Bu animasyonların arasını daralt veya genişlet yapabilirsiniz. Bak burası çok güzel. Sahne büyüklüğü 1920-1080 ayarladı zaten. Onda bir sıkıntı yok. Arka plan rengi koyu yeşil olsun dedik mesela. Koyu yeşil oldu. Line'lar mesela açık yeşil olsun dedik. Futbolun rengi olsun. Bu dolmayan bölümler de biraz koyu yeşil oldu. Pembe olan yeri beyaz yapalım ve artık normal videoyu başlat dediğimde hangi kulübü destekliyorsunuz, taraftar sayısı 30 30 30 10 diye, bak çok basit şekilde bu animasyonların hepsini kullanabilirsiniz. Horizontal'lar yani dikeyler, yataylar, işte line olarak, çizgiler olarak, böyle bölüm bölüm olarak işte 66 yüklendi, bir şey oldu. Bu şekilde hepsini kullanabilirsiniz. Bu bölümü çok seveceğinizi düşünüyorum kankiler. Sonra mesela glitch bölümünde kullanmak isterseniz yine yazın üzerine 2 kere tıklıyorsunuz ve bu şekilde Onur Naci dediniz. Bak artık yazı efektli biçimde Onur Naci oldu. Efektler nasıl kullanılıyor? Mesela bu videoyu bunun üzerine getirdim. Sonra üzerine 2 kere tıkladım. Küçülttüm, burada duruyor. Ne olduğunu anlayın diye. 2 video üst üste. Sonra ben bunların üzerine VHS efekti atmak istedim. Üzerine 2 kere tıkladım. Bak bir tane VHS çizgisi eklendi. Gördün mü? Artık bunun altında olan her katman VHS efektinden etkilenecek. Gördün mü? 2 video var altında, artık bu katman olduğunda VHS efekti etkin, yoksa yok. İleride olsun mesela, biraz sonra başlasın. Normal bu şekildeyken
bir anda bu efekte dönüyor. Veya mesela 4-3-1 efekt atmak istedik. VHS 1'i attık. Bu şekilde bir VHS efekt atmış oldu. Bu VHS efektlerin içinde aslında burada da mesela Sepia'yı çok seviyorum. Sepia'yı attım. Wave Warp, Tint, Noise efekti, Crop, Invert, Magnify, Color Emboss, Invert, bir sürü efekt var aslında. Gördüğünüz gibi garip bir VHS Sepia efekt atmış oluyorsunuz. Aynı şekilde glitch'e gittiniz, glitch efekti attınız. Bakın böyle glitch efektleri olabiliyor kankalar. Sonra başka ne var? Mesela bu çok güzel mi? 2 tane katman birden attı. Başlatıyorsunuz. Böyle bir efekt atmış oldu kankalar. Siliyoruz. Bokeh efektinin üzerine 2 kere tıkladık. Bokeh 1'i attı. Ve gördüğünüz gibi normal videomuzun üzerine böyle yansıma efektleri getirdi. Ve çok güzel bir hava kattı. İşte burada bir sürü efekt var. Ses efektleri de zaten üzerine 2 kere tıkladığınızda sadece ses efekti olarak atabilirsiniz kankalar. Dediğim gibi biraderlerim, bropalarım, kankilerim, kankitolarım. Bu paket sizin her işinizi çözecektir. Bu şekilde kurulumunu yapıp kullanabilirsiniz. Bütün detaylarını zaten açıklama kısmındaki linkten göreceksiniz kankalar. Bu projemde bana destek vermek istiyorsanız yine like tuşuna basın. Ben de zaten like tuşunun hediyesini video başında belirttim kankilerim. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım kusursuz bütün işlerinizi çözen, verdiğiniz parayı sonuna kadar hak eden bir paket olur kankiler. Başka da diyebileceğim bir şey yok. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olmayı ve Instagram'dan ve TikTok'tan Spangram adıyla kısa eğitimlerimi izlemeyi unutmayın kankalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.